Şu anda, tam şu saniye bile gücünüzün yarısından fazlası sizde değil. Ve bunun farkında bile değilsiniz. Her sabah aynaya bakarken yorgun hissetmenizin nedeni bu. Geceleri uyuyamıyorsanız, kafanızda sürekli aynı diyalogları tekrar tekrar oynatıyorsanız, bilin ki gücünüz başka ellerde. O haksız eleştiriyi duyduğunuz an, karşı çıkmak için harcadığınız her kelime bir enerji transferiydi. Kendinizi ispat etmek için yazdığınız o uzun mesaj, savunma pozisyonuna geçtiğiniz her an, aslında bir teslimiyetti. Verdiniz. Onlar aldı. Siz zayıfladınız, onlar güçlendi ve oyun bitti. Bugün her şey değişiyor. Şimdi size Machiavelli'nin Prens kitabında açıkça yazmaya cesaret edemediği, sadece satır aralarına gizlediği 7 karanlık psikoloji formülünü göstereceğim. Bu formüller size çatışmadan nasıl domine edeceğinizi, tek kelime etmeden nasıl kazanacağınızı ve en önemlisi gücünüzü kimlere göstereceğinizi seçerek nasıl tamamen dokunulmaz olacağınızı öğretecek. İnsanların %90'ı robot gibi yaşıyor. Biri onları provoke ediyor, anında tepki gösteriyorlar. Biri sorguluyor, hemen savunmaya geçiyorlar. Biri enerjilerini emmek istiyor, kapıyı sonuna kadar açıp buyur ediyorlar. Kendilerini güçlü sanıyorlar çünkü karşılık veriyorlar. Akıllı olduklarını düşünüyorlar çünkü haklılıklarını kanıtlıyorlar ama yanılıyorlar. Çok yanılıyorlar. Gerçek güç sahipleri asla böyle oynamaz. Tepki vermezler. Kendilerini açıklamazlar. Değersiz insanlara tek bir saniye bile ayırmazlar. Dikkatlerini dünyanın en değerli hazinesiymiş gibi muhafaza ederler. Çünkü gerçekten de öyledir. Düşünün bir kere. Her milyarder, her etkili lider, gerçekten erişilmez olan her insan, hepsinde mutlaka şu ortak nokta var. Seçici davranırlar. Herkese yanıt vermezler. Her yerde boy göstermezler. Enerjilerini boşuna harcamazlar. Ve onları bu kadar çekici kılan şey de tam olarak bu. Machiavelli bunu 500 yıl önce çözmüştü. Gücün, odadaki en yüksek sesli kişi olmakla alakası olmadığını, sizi sorgulayan herkese kendinizi ispat etmekle bir ilgisi bulunmadığını kavramıştı. Güç sessizdir. Güç seçicidir. Güç hesaplıdır. Ve bugün, onu nasıl kullanacağınızı size göstereceğim. Şu andan itibaren. Birkaç dakika içinde, dünya ile olan ilişki tarzınızı kökten değiştirecek 7 prensibi işleyeceğiz. Tek söz sarf etmeden insanların size nasıl odaklanacağını öğreneceksiniz. Sessizliğin, söyleyebileceğiniz herhangi bir sözden neden çok daha etkili olduğunu fark edeceksiniz. İnsanların sizi takip etmesini sağlamak için stratejik biçimde nasıl geri adım atacağınızı kavrayacaksınız. Böylece siz onların peşinden koşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu soğuk davranmakla alakalı değil. Bu zalim olmakla alakalı değil. Bu hayatınızın dümenini tekrar ele geçirmekle alakalı. Bu tepki göstermek yerine güçten hareket etmekle alakalı. Bu başkalarının manipüle edemeyeceği, yönlendiremeyeceği ve yok sayamayacağı türden bir insan olmakla alakalı. Şimdi bu onaylamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Gücümü kontrol ediyorum. Başlayalım. Birincisi, dikkatinizi altın gibi koruyun. Gücün en temel kuralıyla başlayalım. Dikkatiniz bir para birimidir. Ve tıpkı para gibi, onu dikkatsizce etrafa saçmaya başladığınız anda iflas edersiniz. İşte kimsenin size söylemediği gerçek. Birine her dikkatinizi verdiğinizde bir yatırım yapıyorsunuz. Zihinsel enerjinizi, duygusal kapasitenizi, zamanınızı, her şeyinizi o kişiye veya duruma aktarıyorsunuz. Ve herhangi bir yatırım gibi kendinize sormanız gereken soru şu: karşılığında ne alıyorum? Çoğu insan bu soruyu hiç sormaz. Dikkatlerini isteyen herkese verirler. Bir nefret dolu yorum bırakılır. Cevap verirler. Zehirli bir kişi drama başlatır, müdahale ederler. Birisi onlara saygısızlık eder. Sonraki 3 saati mükemmel bir karşılık hazırlamakla geçirirler. Peki karşılığında ne alıyorlar? Hiçbir şey. Stres, hayal kırıklığı ve boşa harcanmış zamandan başka kesinlikle hiçbir şey. Machiavelli çoğu insanın hala kavrayamadığı bir şeyi kavramıştı. Dikkatini nereye yönlendireceğini kontrol eden kişi, tüm hayatını kontrol eder. Çünkü dikkat sadece odaklanmakla ilgili değil, güçle de ilgilidir. Birine dikkatinizi verdiğinizde ona duygularınız, düşünceleriniz, enerjiniz üzerinde güç veriyorsunuz.
Sürekli sizi tüketen insanları düşünün. Her zaman bir problemi olanlar, her zaman bir şeye ihtiyaç duyanlar, yaptığınız her şeyi eleştirmeyi sevenler. Şimdi kendinize sorun, tüm bu dikkat karşılığında size ne verdiler? Hayatınızı daha iyi hale getirdiler mi? Büyümenize yardımcı oldular mı? Gerçek bir değer kattılar mı? Cevap muhtemelen hayır. Ama yine de dikkatinizi çekmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü seçici olmayı öğrenmediniz. İşte gerçek güç oyuncularının yaptığı şey. Bir filtre oluşturuyorlar. Herkese erişim izni verilmiyor. Herkese cevap verilmiyor. Herkese zaman verilmiyor. Herhangi birine dikkatlerini vermeden önce basit bir soru soruyorlar. Bu kişi bunu hak ediyor mu? Ve eğer cevap hayırsa yoluna devam ederler. Açıklama yok, gerekçe yok, ikinci bir düşünce yok. İşte çoğu insanın hata yaptığı yer burası. Herkese dikkatlerini borçlu olduklarını düşünürler. Her mesaja, her yoruma, onları dramaya çekme girişimine cevap vermeleri gerektiğini düşünürler. İnsanları görmezden gelmenin onları kaba veya zayıf yaptığını düşünürler. Ama Tam Tersi. Değersizleri görmezden gelmek sizi zayıf yapmaz. Sizi dokunulmaz kılar. Enerjinizi koruyacak kadar kendinize değer verdiğinizi gösterir. Sizden bir parça isteyen herkese müsait olmadığınızı kanıtlar. Birinin size saygısız bir mesaj gönderdiğini hayal edin. İlk içgüdünüz muhtemelen karşılık vermek, kendinizi savunmak, onları yerlerine oturtmaktır. Ama bu neyi başarır? Onlara tam olarak istediklerini vermiş olursunuz. Tepkinizi, enerjinizi, gücünüzü. Şimdi hiç cevap vermediğinizi hayal edin. Okursunuz, hiçbir şey hissetmezsiniz ve silersiniz. O kişiye ne olur? Orada oturup neden tepki vermediğinizi merak eder. Okuyup okumadığınızı kontrol eder. Hatta dikkatinizi çekmek için başka bir mesaj bile gönderebilir. Ve tüm bu süre boyunca hayatınızı tamamen rahatsız edilmeden yaşıyorsunuz. İşte bu, korunaklı dikkatin gücüdür. Kapıyı açmadığınız sürece kimsenin giremeyeceği bir kaleye dönüşüyorsunuz. Ve bu kapıyı sadece hak edenler için açıyorsunuz. Bu andan itibaren dikkatinizi altın gibi değerlendirin çünkü öyledir. Ve altın herkese gitmez. Layık olanlara gider. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Dikkatim altın değerinde. İkincisi, sessizlik en keskin silahınızdır. İnsanların sessizlikten neden korktuğunu biliyor musunuz? Çünkü bunun onları zayıf gösterdiğini düşünüyorlar. Cevap vermezlerse, kendilerini savunmazlarsa, son sözü söylemezlerse bir şekilde kaybettiklerini düşünüyorlar. Sessizliğin teslim olmak anlamına geldiğine inanıyorlar. Ama işte her şeyi değiştirecek gerçek. Sessizlik yapabileceğiniz en agresif hamledir. Bir düşünün. Biri size sözlerle saldırdığında ve siz de daha fazla sözle karşılık verdiğinizde ne olur? Onların oyununa girdiniz. Onların kurallarına göre oynuyorsunuz. Onlara tam olarak istediklerini, bir tepkiyi verdiniz. Ve şimdi ikiniz de kimseye fayda sağlamayan bitmek bilmeyen bir karşılıklı atışmanın içinde sıkışıp kaldınız. Ama siz sessizlikle yanıt verdiğinizde her şeyi değiştirir. Oyun durur. Güç dengesi değişir. Ve aniden orada aptal gibi duran, duvara konuşan, sizden hiçbir şey alamayan onlar olur. Machiavelli bunu biliyordu. Sayısız erkeğin çok konuşarak, çok açıklayarak, çok tepki vererek kendilerini nasıl mahvettiğini izledi. Ve iktidara yükselenlerin ne zaman konuşacaklarını ve ne zaman sessiz kalacaklarını bilenler olduğunu gördü. Sessizlik kelimelerin asla iletemeyeceği bir şeyi iletir. Tam bir kayıtsızlık. Sözlerime değmezsin, enerjime değmezsin, radarımda bile yer almıyorsun der. Ve bu insanları herhangi bir hakaretten daha çok yok eder. Sessizliğin neden bu kadar güçlü olduğunu açıklayayım. Birine cevap verdiğinizde onları onaylıyorsunuz. Söylediklerinin sizin için bir cevap oluşturacak kadar önemli olduğunu doğruluyorsunuz. Onların sizi etkilediğini, kazandığını gösteriyorsunuz. Ama hiçbir şey söylemediğinizde onları bu onaydan mahrum bırakıyorsunuz. Belirsizlik boşluğunda kalıyorlar. Mesajlarını gördünüz mü? Sizi rahatsız etti mi? Umurunuzda mı? Bunu asla bilemeyecekler. Ve bu bilmeme durumu verebileceğiniz
herhangi bir cevaptan daha çok onları kemirecek. İnsanların günlerce, bazen haftalarca birinin neden kendilerine cevap vermediğini kafalarında kurcaladıklarını gördüm. Konuşmayı kafalarında tekrar tekrar canlandırıyorlar. Ne yanlış yaptıklarını merak ediyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışarak tüm senaryoları yaratıyorlar. Hepsi sessizlik yüzünden. Bu tek bir kurşun bile atmadan yapılan psikolojik savaş. İşte çoğu insanın fark etmediği başka bir şey. Ne kadar çok konuşursanız düşmanlarınıza, o kadar çok cephane verirsiniz. Söylediğiniz her kelime bilgidir. Verdiğiniz her açıklama onların istismar edebileceği bir zayıflıktır. Kendinizi her savunduğunuzda sizi rahatsız eden şeyi ortaya koyuyorsunuz. Ama sessizlik onlara hiçbir şey vermez. Sözlerinizi çarpıtamazlar çünkü hiçbir şey söylemediniz. Duygularınızı size karşı kullanamazlar çünkü hiçbir duygu göstermediniz. Tamamen güçsüz kalırlar. Şimdi asla konuşmamanız gerektiğini söylemiyorum. Sesinizin duyulması gereken anlar vardır. Ama bu anlar nadir ve stratejik olmalıdır. Geri kalan zamanlarda ise sessizliğiniz konuşsun. Çünkü dünya işte bunu öğrenecek sizin hakkınızda. Konuştuğunuzda söyledikleriniz önemlidir. Sözleriniz ağırlık taşır çünkü onları boşa harcamazsınız. İnsanlar sizi dinler çünkü sadece havayı doldurmak için konuşmadığınızı bilirler. Sessizlik zayıflık değildir. Sessizlik kontroldür. Sessizlik güçtür. Ve sessizlik asla ıskalamayan bir silahtır. Bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Sessizlik güçtür. Üçüncüsü, tamamen değil, stratejik olarak geri çekilin. İşte çoğu insanın yanıldığı nokta. Amaçlarının tamamen ortadan kaybolmak, herkesle bağlantıyı kesmek, kendilerini dünyadan izole etmek ve kimsenin ulaşamayacağı gizemli bir münzevi olmak olduğunu düşünüyorlar. Bu güç değil. Bu sadece kaçmak. Gerçek güç stratejik geri çekilmeden gelir. Fiziksel olarak mevcut olmakla birlikte, duygusal olarak dokunulmaz kalmakla ilgilidir. Size fayda sağladığında ortaya çıkmak ve fayda sağlamadığında geri çekilmekle ilgilidir. İnsanların tam önünde dururken bile yokluğunuzu hissetmelerini sağlamakla ilgilidir. Aradaki farkı açıklayayım. Tamamen geri çekilme birinin sizi sonsuza dek terk etmesidir. Gitmişlerdir. Siz yolunuza devam edersiniz. Önemsiz hale gelirler. Bu güç değil. Bu sadece çıkış. Ama stratejik geri çekilme. Bu birisi hala yörüngenizde olduğunda ama siz tahmin edilemez hale geldiğinizde olur. Bazen sıcaksınız, bazen soğuksunuz. Bazen müsait oluyorsunuz. Bazen ortadan kayboluyorsunuz. Oradasınız ama aslında orada değilsiniz. Ve bu tehlikeli bir şey yaratır. Takıntı. Machiavelli bunu mükemmel bir şekilde anlamıştı. En güçlü liderlerin etkilerini nasıl koruduklarını izledi. Her zaman her yerde olarak değil, ne zaman ve nerede görünecekleri konusunda seçici olarak. Kıtlık yarattılar. Varlıklarını nadir hale getirerek değerli kıldılar. Çekici bulduğunuz birini düşünün. Şimdi her günün her saatinde size mesaj attığını hayal edin. Her zaman müsaitler. Her zaman hemen cevap veriyorlar. Ne olursa olsun her zaman sizin için zaman ayırıyorlar. Bir hafta sonra onlar hakkında ne hissedersiniz? Muhtemelen boğulmuş, belki de sinirlenmiş. Sürekli varlıkları gizemi öldürüyor. Şimdi size ara sıra mesaj atan birini hayal edin. Bazen hızlı cevap veriyorlar. Bazen saatler sürüyor. Bazen sizinle plan yapıyorlar. Bazen meşguller. Hiçbir zaman tam olarak onlardan ne zaman haber alacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Sürekli onları düşünüyorsunuz. Mesaj gelmesini umarak telefonunuzu kontrol ediyorsunuz. Yanınızda olmadıkları zaman ne yaptıklarını merak ediyorsunuz. İşte stratejik geri çekilmenin işleyişi bu. Ve bu sadece ilişkiler için geçerli değil. Hayatınızın her alanında geçerli. Arkadaşlıklarda biri aradığında her şeyi bırakan kişi yedek plan olur. Ama müsaitliği konusunda seçici olan kişi öncelik haline gelir. İşte anahtar nokta. Oyunda kalıyorsunuz ama oyunun sizi kontrol etmesine izin vermiyorsunuz. Ortaya çıkıyorsunuz ama kendi şartlarınızda. Etkileşim kuruyorsunuz ama sadece size fayda sağladığında. Bu diğer insanların zihninde güçlü bir şey yaratıyor.
Belirsizlik. Sizi tahmin edemezler. Sizi kontrol edemezler. Sizi hafife alamazlar. Ve belirsizlik saygı doğurur. Stratejik olarak geri çekildiğinizde insanlar peşinizden koşmaya başlar. Merak etmeye başlarlar. Varlığınızın garanti olmadığını bildikleri için varlığınızı değerli bulmaya başlarlar. Yokluğunuz bir ifade haline gelir. Müsait olmamanız çekici hale gelir. Sınırlarınız gücünüz olur. Dünyadan kaybolmanıza gerek yok. Sadece dünyanın sizi içinde tutacak şekilde işlemesini sağlamanız gerekiyor. Var olun ama seçici olun. Ortaya çıkın ama bunu hak etmelerini sağlayın. Hayatlarında kalın ama asla rahatlamalarına izin vermeyin. İşte eylemsizliği etkiye dönüştürmenin yolu budur. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Varlığımı seçiyorum. Dördüncüsü, görmezden gelmenin zihin kırıcı etkisi. Birinin beyninde görmezden gelindiğinde ne olduğunu biliyor musunuz? Tam bir kaos. Zihinleri çözümü olmayan bir bulmacayı çözmeye çalışarak aşırı hızlanıyor. Nedenler arıyorlar, açıklamalar üretiyorlar, tüm anlatıları kuruyorlar. Hepsi de neden yanıt vermediğinizi anlamaya çalışıyor. Ve onlar sizin için zihinsel enerji harcarken siz onları hiç düşünmüyorsunuz. Görmezden gelmenin yıkıcı gücü budur. Katılmanıza gerek kalmadan psikolojik savaş yürütüyorlar. Kendi kafalarının içinde bir savaş veriyorlar ve siz savaş alanında bile değilsiniz. İşte nasıl işliyor. İnsanlar kapanışa programlanmıştır. Cevaplara ihtiyacımız var. Sebep ve sonucu anlamamız gerekiyor. Birisi bize belli bir şekilde davrandığında beynimiz hemen aramaya başlar. Bunun sebebi şu. Otomatik bir şey. Elimizde değil. Yani birini görmezden geldiğinizde, ona üzerinde çalışabileceği hiçbir şey vermediğinizde beyni kısa devre yapar. Kapanış yok, açıklama yok, net bir sebep yok, sadece sessizlik. Ve bu sessizlik zihinlerinde asla iyileşmeyen açık bir yara haline gelir. Machiavelli bunu siyasette sürekli olarak gözlemledi. Her eleştiriye, her saldırıya, her söylentiye yanıt veren liderlerin nasıl sonsuz savunma döngülerine hapsolduğunu izledi. Ama düşmanlarını görmezden gelen liderler sonunda kendi saplantıları ve hayal kırıklıklarıyla kendilerini yok ettiler. Birinin size nefret dolu bir mesaj gönderdiğini hayal edin. Sizi sinirlendirmeye çalışıyorlar. Sizi kızdırmak istiyorlar. Önemli hissetmek için yanıt vermenizi istiyorlar. Sizi etkilediklerini hissetmek için. Şimdi iki seçeneğiniz var. Birinci seçenek yanıt vermek. Onları azarlamak. Kendinizi savunmak. Onlara karşılık vermeye çalışmak. Ve ne olur? İstediğini elde ettiler. Dikkatinizi çektiler. Enerjinizi aldılar. Sizin için önemli olduklarının kanıtını aldılar. Tartışmayı kazansanız bile yine de onlar kazandı, çünkü sizi kendi dünyalarına çekmeyi başardılar. İkinci seçenek onları tamamen görmezden gelmek. Mesajın varlığını bile kabul etmiyorsunuz. Peki onlara ne oluyor? Ekranlarına bakıp mesajı görüp görmediğinizi merak ediyorlar. Tekrar tekrar kontrol ediyorlar. Belki başka bir mesaj gönderiyorlar. Öfkelerini onaylayacak birini umarak arkadaşlarına anlatıyorlar. Günlerce, belki haftalarca sizi düşünüyorlar. Bu arada siz mesajı gördükten 5 saniye sonra onları unuttunuz. Bu tartışmada kim gerçekten kazandı? Birini görmezden geldiğinizde aslında onlara gerçekliğinizde var olmadıklarını söylüyorsunuz. Onları siliyorsunuz. Ve bu silme işlemi herhangi bir hakaretten, herhangi bir tartışmadan, herhangi bir yüzleşmeden daha acı verici. Çünkü en azından bir kavgada onlar kabul ediliyor. En azından bir tartışmada görülüyorlar. Ama sessizlikte hiçbir şey değiller. Görünmezler. Alakasızlar. Ve beyinleri bu gerçeği kaldıramıyor. En iyi yanı bu herkes üzerinde işe yarıyor. Senden nefret edenler, eleştirmenler, zehirli eski sevgilin, enerjini emen insanlar, hayatında yer bulmayı hak etmeyen herkes. Onları hayatından çıkardığın an dikkatlerini dağıtırsanız güçlerini ellerinden alırsınız. Umursamayan bir boşluğa çığlık atan hayaletlere dönüşürler. İntikam almanıza gerek yok. Son sözü söylemenize gerek yok. Bir şey kanıtlamanıza gerek yok, kayıtsızlığınız nihai yıkımdır. Sessizliğiniz son darbedir.
Yokluğunuz onların cezasıdır. Bırakın takıntı yapsınlar. Bırakın merak etsinler. Bırakın sizi anlamaya çalışırken kendilerini parçalasınlar. Siz ise sanki hiç var olmamışlar gibi ilerlemeye devam edin. Şimdi bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Değersizleri siliyorum. 5. olarak, değersizleri tamamen silin. Şimdi daha spesifik olmamız gerekiyor çünkü herkes aynı şekilde görmezden gelinmeyi hak etmiyor. Hayatınızdan tamamen silmeniz gereken 3 tür insan var. Ve her biri farklı bir acımasızlık seviyesi gerektiriyor. İlk olarak düşmanlarınız. Ve sadece sizinle aynı fikirde olmayan veya sizinle rekabet eden insanlardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim kişiler size karşı aktif olarak komplo kuranlar, hakkınızda yalanlar yayanlar, başarınızı sabote etmeye çalışanlar, yüzünüze gülümseyen ve arkanızdan bıçaklayanlardır. Çoğu insan bu kişileri ifşa etmeye çalışarak hata yapar. Herkesin gerçeği bilmesini isterler. Adalet isterler. İtibarlarını savunmak isterler. Ama Machiavelli size şunu söylerdi. Düşmanlarınızla etkileşime girmek onları meşrulaştırır. Onlara bir platform sağlar. Onları önemli kılar. Bunun yerine onları silin. Onları ifşa etmeyin. Onlarla savaşmayın. Varlıklarını bile kabul etmeyin. Kazanmaya devam edin. İnşa etmeye devam edin. Yükselmeye devam edin. Ve başarınız onların işkencesi olsun. Onlar acılarına saplanıp kalırken sizin başarılı olmanızı izlesinler. İşte nihai intikam budur. İkincisi eleştirmenler. Bunlar olumsuzluktan başka sunacak hiçbir şeyleri olmayan insanlardır. Hiçbir şey yaratmazlar. Hiçbir şey inşa etmezler. Sadece kenarda oturup gerçekten bir şeyler yapan herkesi aşağı çekerler. Eleştirmenler hakkında şöyle bir şey var. Onların size ihtiyacı sizin onlara ihtiyacınızdan daha fazla. Tüm varoluşları eleştirecek birine sahip olmaya bağlı. Sizsiz onlar hiç kimse. Hiçbir amaçları yok. Bu yüzden onlara tepki verdiğinizde, kendinizi savunduğunuzda, onları haksız çıkarmaya çalıştığınızda onları besliyorsunuz. Onları hayatta tutan ilgiyi onlardan esirgemeyin. Öfkeyle değil, açıklamalarla değil, sadece tam bir kayıtsızlıkla onlardan uzaklaşın. Boşluğa bağırmalarına izin verin. Paragraflarını yazmalarına izin verin. Küçük destek gruplarını toplamalarına izin verin. Onlar eleştirmenlik yaparken siz başarılı olmaya odaklanın. Ve başarı eleştiriyle tartışmaz. Eleştiriyi anlamsız kılar. Üçüncüsü ve bu en tehlikelisi enerji parazitleri. Bunlar arkadaş kılığında gizlenmiş insanlar. Açık düşman değiller. Yüksek sesli eleştirmenler değiller. Farkına bile varmadan sizi yavaş yavaş tüketenlerdir. Her zaman bir krizleri vardır. Her zaman tavsiyeye ihtiyaç duyarlar. Her zaman sadece sizin çözebileceğiniz bir sorunları vardır. Ve siz iyi bir insan olduğunuz için yardım edersiniz. Ama şunu fark etmeniz gerekiyor. Asla iyileşmezler. Sorunlar asla bitmez. Krizler gelmeye devam eder. Çünkü aslında çözüm aramıyorlar. İlgi arıyorlar. Bu insanlar vampirdir. Enerjinizi, zamanınızı, zihinsel alanınızı emerler ve karşılığında hiçbir şey vermezler. Ve en kötü yanı sınır koyduğunuz için kendinizi suçlu hissetmenize neden oluyorlar. Kendinizi koruduğunuz için bencil hissetmenize neden oluyorlar. Ama anlamanız gereken şu ki enerjinizi korumak bencilce değil, hayatta kalmaktır. Boş bir bardaktan su dökemezsiniz. Tükenmişseniz başkalarına yardım edemezsiniz. Bu parazitler sizi kurutmuşsa kimse için güçlü olamazsınız. İşte bu yüzden bu 3 kategoriyle de ne yapmalısınız? Onları silin. Dramatik bir şekilde değil, alenen değil, sessizce, tamamen, kalıcı olarak. Mesajlarına cevap vermeyi bırakın. Dramalarına katılmayı bırakın. Onlara dikkatinizin, enerjinizin, hayatınızın hiçbir parçasını vermeyi bırakın. Onlara görünmezmiş gibi davranın çünkü sizin için öyle olmalılar. Zamanınız sınırlı. Enerjiniz kıymetli. Dikkatiniz değerli. Ve bunların hiçbiri, kesinlikle hiçbiri hayatınıza katkıda bulunmayan insanlara gitmemeli. Değersiz olanları silin. Değerli olanlara yer açın ve hayatınızın ne kadar çabuk dönüştüğünü izleyin. 6. olarak,
Kayıtsızlık zırhını inşa edin. İnsanların sizi manipüle edebilmesinin, kontrol edebilmesinin ve enerjinizi tüketebilmesinin nedeni güçlü olmaları değil, sizin onlara karşı bir zırh inşa etmemiş olmanızdır. Ve bu zırhın adı da kayıtsızlıktır. Açık konuşayım. Kayıtsızlığın aslında ne anlama geldiği hakkında. Duygusuz olmakla ilgili değil. Hiçbir şeyi umursamamakla ilgili değil. Sizi neyin etkileyeceğine ve neyin etkilemeyeceğine tamamen hakim olmakla ilgili. Kendinize o kadar güven duymakla ilgili ki dışsal kaos iç huzurunuza nüfuz edemez. Çoğu insan duygusal rehindir. Biri onlara hakaret eder, bütün günleri mahvolur. Biri onlara saygısızlık eder, bir hafta boyunca öfkelidirler. Biri kararlarını sorgular, şüpheyle dolarlar. Duyguları tamamen diğer insanların görüşlerinin, eylemlerinin ve sözlerinin insafına kalmıştır. Bu güç değil, köleliktir. Machiavelli sayısız güçlü adamın fiziksel olarak zayıf oldukları için değil, duygusal olarak zayıf oldukları için düştüğünü izledi. Öfkeleri onları tahmin edilebilir kıldı. Gururları onları manipüle edilebilir kıldı. Haklı olma ihtiyaçları onları kontrol edilebilir kıldı. Ve düşmanları bu duygusal zayıflıkları onları yok etmek için kullandı. Hayatta kalanlar, gelişenler, hiçbir şeyin onlara dokunamayacağı kadar kalın bir duygusal zırh inşa edenlerdi. Hedeflerine, vizyonlarına, amaçlarına önem veriyorlardı. Ama gürültüye aldırış etmiyorlardı. Görüşlere aldırış etmiyorlardı. Saygısızlığa aldırış etmiyorlardı. Dokunulmazlardı. Çünkü hiçbir şey onlara etki etmiyordu. Ama hiçbir şey onlara yapışmıyordu. İşte bu zırhı nasıl inşa edersiniz? Öncelikle duygusal tetikleyicilerinizi belirleyerek başlarsınız. Sizi ne kızdırıyor? Sizi ne savunmaya itiyor? Kendinizi açıklama ihtiyacı duymanıza ne sebep oluyor? Bunlar zayıf noktalarınız. Bunlar zırhınızdaki çatlaklar. Ve insanlar farkında olsunlar ya da olmasınlar bu çatlakları her seferinde istismar edeceklerdir. Belki de tetikleyiciniz tembel olarak adlandırılmaktır. Bu yüzden biri size yeterince çalışmadığınızı ima ettiğinde bile yaptığınız her şeyi açıklayarak savunma moduna geçersiniz. Onlara sizin üzerinizde güç verdiniz. Belki de tetikleyiciniz yanlış anlaşılmaktır. Bu yüzden insanlara niyetlerinizi anlatmaya çalışarak saatler harcarsınız. Onlara zamanınız ve enerjiniz üzerinde kontrol verdiniz. Belki de tetikleyiciniz saygısızlık hissetmektir. Bu yüzden biri size hak ettiğinizi düşündüğünüz gibi davranmadığında her seferinde patlarsınız. Artık tahmin edilebilir ve kolayca manipüle edilebilir biri oldunuz. Şimdi bunlarla ne yapacağınıza bakalım. Tetikleyiciler. Bunları sizi tetikleyen durumlardan kaçınarak değil, bu durumlara o kadar kayıtsız kalarak ortadan kaldırırsınız ki artık tetikleyici olmaktan çıkarlar. Biri size tembel diyor. Çalışma ahlakınızı biliyorsunuz, onların görüşü önemsiz. Cevap vermeye gerek yok. Biri sizi yanlış anlıyor. İnsanlar her zaman kendi anlatılarını yaratacaklardır. Bırakın yaratsınlar. Biri size saygısızlık ediyor. Onların saygısızlığı onlar hakkında her şeyi söyler. Sizin hakkınızda hiçbir şey söylemez. Yolunuza devam edin. İşte bu zırh. Sizi dokunulmaz kılan şey bu. Dışarıdan hiçbir şey içsel durumunuzu kontrol edemediğinde manipüle edilemez hale gelirsiniz. Kırılamaz hale gelirsiniz. Kontrol edilemez hale gelirsiniz. İnsanlar deneyecekler. Sizi test edecekler. Eski düğmelerinizi basıp eski tepkileri bekleyecekler. Ve hiçbir şey elde edemediklerinde, taktiklerinin artık işe yaramadığını gördüklerinde ya size saygı duyacaklar ya da sizi yalnız bırakacaklar. Her iki durumda da siz kazanırsınız. Kayıtsızlık zırhı hissetmediğiniz anlamına gelmez. Ne hissettiğinizi ve ne zaman hissettiğinizi seçtiğiniz anlamına gelir. Duygularınızın sizi yönetmek yerine size hizmet ettiği anlamına gelir. Bu kendi hayatınızın direksiyonunda olduğunuz anlamına gelir. O zırhı inşa edin. Her gün güçlendirin ve dünyanın size karşı ne kadar güçsüzleştiğini izleyin. Bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Hiçbir şey beni kontrol edemez. 7. madde, hesaplı eylemsizlik yoluyla yükseliş. Çoğu insan gücün ne yaptığınızla, ne kadar çok çalıştığınızla, ne kadar çok savaştığınızla, kendinizi ne sıklıkla kanıtladığınızla ilgili olduğunu düşünür. Sürekli hareket halinde olmanız,
Sürekli başarı elde etmeniz, sürekli dünyaya değerinizi göstermeniz gerektiğini düşünürler. Ama Machiavelli güçlüleri güçsüzlerden ayıran bir şeyi anlamıştı. Bazen en güçlü hamle hiç hareket etmemektir. Hesaplı eylemsizlik kesinlikle hiçbir şey yapmayarak kazanma sanatıdır. Bazı savaşların savaşarak değil, ortaya çıkmayı reddederek kazanıldığını anlamakla ilgilidir. Bazı insanların sizden hiçbir yardım almadan kendilerini yok ettiğini fark etmekle ilgilidir. Enerjinizi gerçekten önemli olan şeylere saklarken durumların kendi kendine çözülmesine izin verme sabrını ustaca kullanmakla ilgilidir. Size bir örnek vereyim. Hakkınızda dedikodular yayan biri. Eski haliniz paniklerdi. Kendinizi savunurdunuz. Anlatıyı kontrol etmek için denerdiniz. Herkesle iletişime geçip gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırdınız. Katılmayı bile hak etmeyen bir savaşta kendinizi tüketirdiniz. Yeni siz hiçbir şey yapmazsınız. Dedikoduların kendi seyrinde ilerlemesine izin verirsiniz. Dürüstlükle yaşamaya devam edersiniz. Sonuç üretmeye devam edersiniz. Başarınızı inşa etmeye devam edersiniz. Ve ne olur? Gerçek tek bir kelime söylemenize gerek kalmadan ortaya çıkar. Önemli olan insanlar zaten karakterinizi biliyor. Dedikodu yayan insanlar yalanları gerçekle uyuşmadığında sonunda aptal görünürler. Ve siz tek bir enerji zerresini bile boşa harcamadınız. Bu hesaplı bir eylemsizliktir. Bu çaba harcamadan yükselmektir. İşte bir örnek daha. Biri sizinle rekabet etmeye çalışıyor. Tarzınızı kopyalıyorlar. Sizi geçmeye çalışıyorlar. Sahip olduklarınızı istediklerini açıkça belli ediyorlar. Eski siz mücadeleye girerdiniz. Önde kalmaya çalışırdınız. Onları şaşırtmak için yaklaşımınızı değiştirirdiniz. Rekabeti kabul ederdiniz. Yeni siz. Onları tamamen görmezden gelirsiniz. Kendi yolunuza odaklanırsınız. Sürekli yenilik yapıyorsunuz. Bunun sebebi onlar değil, sizin özünüz bu. Onlar sizi izlerken, incelerken, size yetişmeye çalışırken aranıza asla kapatamayacakları bir mesafe koyuyorsunuz. Onları yenmeye çalıştığınız için değil, en başından beri onlarla yarışmadığınız için. İşte hesaplı eylemsizliğin gücü bu. Kovalamadan cezbediyorsunuz. Çatışmadan hükmediyorsunuz. Tek bir kelime bile söylemeden tüm sosyal dengeyi değiştiriyorsunuz. İnsanlar size takıntılı hale geliyor çünkü tahmin edilemezsiniz. Sizi çözemiyorlar çünkü herkes gibi tepki vermiyorsunuz. Sizi manipüle edemiyorlar çünkü onların taktikleriyle etkileşime girmiyorsunuz. Sizinle rekabet edemiyorlar çünkü tamamen farklı bir oyun oynuyorsunuz. Sessizliğiniz efsanevi hale geliyor. Yokluğunuz manyetikleşiyor. Kayıtsızlığınız sizin bile bulunmadığınız odalarda insanların konuştuğu şey haline geliyor. Herkesin erişmek istediği ama tam olarak ulaşamadığı kişi oluyorsunuz. Dokunulmaz oluyorsunuz. Ve işte güzel kısmı. Herkesin drama, tepkiler ve kendini savunmakla enerjisini harcarken değerlerini kanıtlayarak kendi değerinizi koruyorsunuz. Gerçekten önemli olan şeylere yatırım yapıyorsunuz. Onlar sahte savaşlarla meşgulken siz gerçek güç inşa ediyorsunuz. Yükseliş böyle olur. İnsanların üzerinden tırmanarak değil, zirveye savaşarak değil, size hizmet etmeyen seviyelere inmeyi reddederek. Enerjinizi o kadar şiddetle koruyarak ki sadece layık olanlar erişebilsin. Varlığınızda o kadar seçici olun ki yokluğunuz sözlerinizden çok daha fazla etki yaratsın. Hesaplı eylemsizlik tembellik değildir. Stratejidir. Bilgeliktir. Gücün en saf halidir. Bu videoda görmezden gelmenin akıl almaz etkisini gördünüz. Hiçbir şey yapmamanın bir şey yapmaktan daha fazla birini nasıl yok edebileceğini gördünüz. Silinmeyi hak edenleri, düşmanlarınızı, eleştirmenlerinizi ve enerji parazitlerinizi belirlediniz. Kimsenin sizi manipüle edememesi için duygularınızı kontrol ederek kayıtsızlık zırhını inşa etmeye başladınız. Ve sonunda hesaplı eylemsizlik yoluyla yükselmeyi, savaşmadan kazanmayı, çatışmadan hakim olmayı öğrendiniz. Bunlar sadece kavramlar değil. Bunlar kanunlar. Ve eğer bunları tutarlı, acımasız ve stratejik bir şekilde uygularsanız tüm hayatınız değişecek. İnsanlar size farklı davranacak. Size daha çok saygı duyacaklar. Siz onları kovalamak yerine onlar sizi kovalayacak.
Varlığınızı değerli bulacaklar çünkü onu hafife alamayacaklar. Sessizliğinizden korkacaklar çünkü bunun onlarla işinizin bittiği anlamına geldiğini biliyorlar. Ama işte en önemli şey. Bu ancak kararlı olursanız işe yarar. Bu ancak davranışlarınızı hemen şimdi değiştirirseniz işe yarar. Yarın değil. Gelecek hafta değil. Şu anda, birisi sizi tepki vermeye kışkırtmaya çalıştığında yapmayın. Birisi sizden açıklama talep ettiğinde bunu yapmayın. Kendinizi değersiz birine kanıtlama dürtüsü hissettiğinizde direnin. Bu andan itibaren farklı davranıyorsunuz. Dokunulmazsınız. Yokluğunuzla çekersiniz. Sessizliğinizle hüküm sürersiniz. Bu Machiavelli'nin yüzyıllar önce mükemmelleştirdiği acımasız sanattır ve şimdi sizindir. Bu yüzden size son bir kez daha soruyorum. Gücünüzü başkalarına vermeyi bırakmaya hazır mısınız? Kendinizin en dokunulmaz versiyonu olmaya hazır mısınız? Cevabınız evet ise bunu kanıtlayın. Ben kelimesini bırakın. Şu an yorumlarda dokunulmazsınız. Bu taahhüdü verin. Bunu dile getirin ve gerçeğe dönüştürün. Ve gitmeden önce bu video gözlerinizi açtıysa beğen butonuna tıklayın. Bunu duyması gereken biriyle paylaşın ve bu kanala abone olun çünkü daha yeni başlıyoruz. Artık dokunulmazsınız.